Herkese merhaba. Türkiye'nin satık lüks evlerini gezen kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Riva'dayız. Riva'da sizlerle birlikte 2 tane villa gezeceğiz. Ancak öncesinde bir önceki videoda yaptığım duyuruyu tekrardan yenilemek istiyorum. Ön duyuruyu aslında. Eylül ayının sonu gibi kanalın konseptini gelecekte nereye taşıyacağımızı sizlere göstereceğiz. Şimdiden yine size bir duyuru yapmış olayım. Evlere geldiğimizde ise bugün dediğim gibi 2 tane evi kıyaslayacağız ve hangisini alırdınız diye size soracağız. Düşler Vadisi Riva'dan daha önce zaten bir ev çekimi yapmıştık bu arada. Hemen yukarıda yine ilk çekimde görebilirsiniz. Bu videodan sonra onu da izleyebilirsiniz. Evlerin bilgilerine geldiğimizde ikisi de 192 metrekarelik brüt alana sahip. İkisinin de 3,5+1 oda sayısı bulunuyor ve ikisi de 3.600.000 lira. Birisi doğal konsept olarak geçiyor, diğeri ise genç dinamik olarak geçiyor. Bakalım siz hangisini beğeneceksiniz? Şimdi genç dinamiğin salonundan başlıyoruz. Genç ve dinamik konseptteki villanın salonundan tekrardan selamlar. Özellikle dikkatinizi çekmiştir. Öncelikle bu şömineden bahsetmek istiyorum. Odun şöminesi, tavandan aşağı inen bir odun şöminesi yapılmış ve evle alakalı en önemli detay bence evin salonu. Genel olarak ev de o şekilde ama aydınlık, yani fark etmişsinizdir artık havaların bozduğu, kışın geldiği bir döneme girdik. Ancak evin içinde hiçbir ışık problemi yok. Zaten doğal ışık da iyi düşünülmüş. İlerlediğimiz zaman burada bir televizyonu görüyoruz. Karşısında ise modern şekilde büyük bir koltuk yerleştirilmiş. Üstünde de şık bir tablo var açıkçası. Bu arada koltukla alakalı da çok geniş seçildiğini söyleyebilirim. Yani oturmaya korkuyorum çünkü aşırı rahat duruyor. Yani baktığınız zaman burada çok rahat birkaç kişi yığılarak oturabilir. Tabii güzel bir sinema anlamında da, yani şömineniz yanarken karşınızda da televizyonda güzel filmler izleyebileceğiniz bir ortam yapılmış. Konsept bir ev geziyoruz. Bunların tabii bir önemi var. Salonun hemen yan tarafında ise yemek alanı ayrılmış. 6 kişilik bir yemek masası görüyoruz. Masanın hemen yanında da konsolu görüyoruz. Özellikle masanın üstündeki sarkıt avize de normalde gördüğümüzden daha alçak yerleştirilmiş. Tabii ışık alması açısından güzel bir düşünce. Bu arada Mehmet, hazır o açıya geçmişken şu duvardaki rengi ve halıların rengini de, yani biz lüks ev gezen konseptli bir kanalız ama söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten güzel mimari iş çıkartılmış. Hemen masanın yanındaysa bir kat bahçesi ayrılmış. Doğal ışık, salonun başında da söylemiştim. Doğal ışık anlamında gerçekten önemli detaylar. Şimdi mutfağa geçmeden önce buradaki ortak tuvalete bakalım. Girdiğimizde lavabo, açık raflar ve tuvalet siyah tonda seçilmiş. Arkadaki duvarın ise sarı seçilmesi yine ortama bir dinamiklik katmış diyebiliriz. Şimdi buradan mutfağa geçelim. Mutfağa girdiğimizde karşımıza ada tasarım bir mutfak çıkıyor. Ancak bu sefer görmeye alışık olduğumuz renkler değil, turuncu renkte bir ada yapılmış. Hemen sağ tarafındaki istasyonda da turuncu renkler seçilmiş. Ve tabii ki konsepte uygun olarak daha hareketli renklerin evde genel olarak seçildiğini söyleyebilirim. Şimdi buradaki dolaplara birazcık bakalım. Hemen ocak davlumbaz da burada. Şöyle davlumbazın alanını gösterebilirim. Buradaki depolama alanlarını birazcık inceleyelim. Berkay, bu evdeki kullanılan renkler, daha doğrusu bu salonda ve mutfakta yani gerçekten çok ferah hissettirdi beni. Ve yani enerjik hissettirdi beni de birazcık. Çünkü yani normalde alışık değiliz. Daha kasvetli olabiliyor. Bu tarz renkler biraz daha açıklık katmış diyebiliriz. Bakalım ikinci villada neler hissedeceğiz. Burada ise çatal bıçak yerlerini görüyoruz. Birkaç eşya kalmış hatta. Şöyle birkaç tane daha göstereyim. Buradan adaya geçelim. Bu arada ben bu tonlamaya çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Burada bulaşık makinesi var. Arçelik markanın. Evye franke seçilmiş. Yine bataryası da franke şeklinde. Ve tabii ki benim biliyorsunuz olmazsa olmazım şık avizeler, değişik avizeler gördüğümde gösteriyorum. Sanki böyle büyüteç tutuluyormuş gibi ışıklandırma sistemi, aydınlatma sistemi yapılmış. Bir sürü büyüteç sanki bakıyor. Sol tarafta ise mikrodalgayı ve fırını görüyoruz. Şöyle devam ettiğimizde de burada çift kanatlı yine buzdolabı yerleştirilmiş. Ancak biraz daha büyük, tabii gözümüz arıyor, biraz daha alçak kalmış. Şimdi mutfağa bitirmeden önce buranın kat terasında, yani bahçe teras alanı da yapılmış. Ancak dışarıda çok fazla çekim bugün yapmayı tercih etmeyeceğiz. Çünkü seste bozulmalar yapıyor. Size kalitesiz bir videoyu yapmak istemediğimiz için dışarıyı birazcık daha dışarıdan göstereceğiz. Buradan çıktığımızda da hemen sağ tarafında
bir masa yerleştirilmiş ve ufak bir oturma alanınız var. Bahçenizde devam ediyor. Şimdi ilk konsept villamıza geçelim. Bakalım orası nasıl yapılmış. Orada buluşuruz. Doğal konseptli ikinci villamızdan selamlar. İlk konseptimizi gördük. Şimdi ikinciye başlıyoruz. Yine şömineden ve TV alandan başlamak istiyorum. Şömine ilk evde tavandan iniyordu. Burada ise duvara bitişik şekilde seçilmiş. Hemen yanında da TV ünitesini görüyoruz. TV ünitesi direkt taş olarak yapılmış. Gerçekten şık duruyor. Karşımda ise çift kişilik bir koltuk yerleştirilmiş. İlk evdeki gibi aslında yine büyük bir koltuk. Üstünde de yine şık bir tablo görüyoruz. Bu arada salondan çıkmadan da tezgah uzatılarak, mutfağın tezgahı hemen alt kısmı açık raf olarak yapılmış ve buraya dekoratif eşyalar koyarak güzel bir görüntü seçmişler. Şimdi buradan yemek alanına geçeceğiz ancak öncesinde sormak istiyorum. Mehmet, hangi salonu daha çok sevdin? Dinamik olanı daha çok sevdim çünkü hem renkleri bana daha uygun ve renklerinden dolayı da daha aydınlık olduğunu düşünüyorum oranın. Evin kasvet kısmı biraz daha fazla. Bunu kabul etmem gerekiyor. Ancak renk tonlarını biraz daha fazla sevdim. Şimdi buradan yemek alanına geldiğimizde ise ahşap bir masa görüyoruz. Ve bu sefer 8 kişilik bir masa kullanılmış. İlk evde salonla yemek masası, bir de burada ise yemek odanız var. Yani bir oda olarak kullanılmış. Benim yine sevdiğim bir kısım oldu açıkçası. Çünkü hem çift tarafta da aydınlık kalmasını sağlamış, pencerelerin kullanılması, hem de güzel bir görüntü elde etmişler diyebiliriz Yine bence. mutfaktan uzak değil tabi. Mutfaktan uzak değil. Burada sanırım sen de burayı seçerdin Mehmet. Yani bu alan olarak burası daha güzel. Tabii diğerinde çünkü direkt salon içinde olmasındansa böyle bir alana ayrılması daha güzel. Şimdi buradaki terasa da bakalım. İlk evde söylemiştim, dışarıda çok fazla gezemeyeceğiz bugün. Çünkü çok fazla rüzgar var. Çıktığımızda karşımıza yine bir yemek yeme alanı çıkıyor ve eve uygun mobilyalar yerleştirilmiş. Bahçemizde tamamen devam ediyor. Şimdi buranın ortak tuvaletine bakalım. Oradan da mutfağa geçeceğiz. Girdiğimizde hemen sağ tarafımızda asma çanak bir lavabo, ancak tamamıyla mermerden bir lavabo yerleştirilmiş. Şuna bakar mısın Mehmet? Yani parçalı şekli tamamen, yani elinizi azıcık acıtabilecek kadar doğal bırakmışlar. Evin ismiyle de uyuyor. Üstünde de açık bir raf görüyoruz. Hemen sağ tarafında da tuvalet vardı. Şimdi buradan da mutfağa geçelim. Mutfak tamamıyla açık konseptte yapılmış. Uzunca evyenin ve ocağın geldiği bir tezgaha sahipsiniz. Açık mutfak olması, evet, ilk evde kapalı mutfak biraz daha yani tercih sebebi olabilir. Aslında. Kullanışlı olabilir dediğin gibi. Ancak burada da iş yaparken televizyonla izleyebilirsiniz. Yemek yaparken televizyon izleyebilirsiniz ve salondan da kopmamış olursunuz. Görüntü olarak daha hoş gelebilir ancak kullanışlı lafına katılıyorum. Sanırım ilk mutfak daha iyiydi, daha kullanışlıydı. Şimdi mutfağa devam etmeden ilk villada çıkmadığımı fark ettim. Buraya da gösterelim. Burada yine bir kat bahçeniz var. Hatta klimaların dış ünitesinde yerleştirerek güzel bir alan kazanılmış. Tabi evde genel olarak pencere fazlalığını videonun başında da söylemiştim. Genel olarak pencere fazlalığı doğal ışık anlamında güzel. Tezgaha geçtiğimizde ocağı görüyoruz. Davlumbaz bu sefer tavandan iniyor ve davlumbazın hemen yanı açık bırakılarak bir raf alanı yapılmış. Yani buraya yine dekoratif eşyalar koyarak güzel bir görüntü elde etmişler. Birazcık bakalım buralara da. Bir şey diyecektin sanırım Mehmet. O üst raftaki kısma sanırım ben uzanmaya biraz üşenirdim. Dekoratif olması daha iyi olur. Yani sürekli bir şeyler almak için uygun değil. Katılıyorum. Buraya da bakalım birazcık. Burada çatal bıçaklarınızı koyabileceğiniz yere sahipsiniz. En dibe kadar dolaplar devam ediyor. Burada ilginç bir şey gördüm Mehmet ben. 2 tane dolap var. Şöyle açtığımız zaman 2 tane dolap var. Dolapların ortasına da mikrodalgalı fırını yerleştirmişler. Normalde çift kanatlılarda da bu şekilde yapılıyor zaten. Burada ayırmışlar. Yine güzel bir görüntü olmuş. Açıkça söylemem gerekirse aslında bu mutfak daha çok hoşuma gitti. Görüntü olarak daha hoş ama kullanış olarak diğeri sanki daha iyi. Şimdi bu kattaki gezeceğimiz yerleri bitirdik. Genç ve dinamik tarzdaki villanın odalarını görmeye gidelim. Oradaki odalara bakalım.
Konseptten tekrardan selamlar. Hemen arkamda gördüğünüz yoldan eve giriş yapıyoruz ve karşımıza direkt restoran alanı çıkıyor. Şimdi bu katta toplam 3 tane yatak odası göreceğiz. Bir de tuvalet banyo göreceğiz. Ancak öncesinde şundan da bahsedeyim. Hemen bu merdivenlerden salona inmiştik. Videonun başında gördüğünüz salon hemen aşağıda kalıyordu. Şimdi burada 3 yatak odası göreceğiz dedim. Benim gözüme çarpan ilk özellik burada sürgülü bir kapınız bulunuyor. Bu kapıyı kapattığınız zaman eve giriş yapan misafirleriniz sizin yatak odası kısmınızı hiç görmeden geçiş yapabiliyor. Bence güzel bir özellik olmuş. Şimdi buranın ortak tuvalet banyosuna bakalım. Girdiğimizde hemen sağ tarafında asma bir lavabo görüyoruz. Üstünde de yuvarlak bir ayna yerleştirilmiş. Tabii evin konseptine uygun şekilde daha modern şekilde yapılmış. Şimdi buradan devam ettiğimizde ise ahşap zeminle birlikte walk-in duşa görüyoruz. Sanki yazlık yerlerdeki bu duş alma yerleri gibi yapılmış zemin. Hemen sol tarafında ise el ve yağmur başlıkları gözüküyor. Onlar da siyah renkte seçilmiş. Şimdi buradan genç odasına devam edeceğiz. Evet Mehmet, ben de böyle geçeyim. Genç odasına girdiğimizde hemen sol tarafında bir yatak görüyoruz. Tek kişilik şekilde yerleştirilmiş. Hemen sağ tarafımızda ise çalışma masasını ve 5 kapaklı gömme dolaplar yine yerleştirilmiş. Yatak böyle havadaymış gibi duruyor ama ayakları var. İlk gördüğümde havada olarak düşündüm. Sonra ayaklarını gördüm. Alan olarak gayet güzel değerlendirilmiş ancak yatak bence bir tık daha büyük olabilirdi. Yani alanı daha birazcık daha varmış, yani şöyle buraya kadar gelebilirdi. Sol tarafa geldiğimizde yine çalışma masasını görüyoruz demiştik. Hemen yanında da gömme dolaplar var. Şöyle bir bakalım bu köşe alan nasıl değerlendirilmiş. Evet, açtığımızda köşeyi komple bu kısımda değerlendirmişler. Hemen yanındaki dolap biraz daha küçük o zaman. Evet, bu alansa biraz daha küçük olarak kalmış. Şimdi buradan diğer çocuk odalarına devam edeceğiz. Ancak odalarla ve yani bu evlerde çok fazla buna takılıyorsun diyebilirsiniz ama doğal ışık anlamında gerçekten güzel düşünülmüş mimari detaylar var. Yani odanın güneş alış şekli diğer odalarında ve evin genel olarak güneş alış şeklini beğendiğimi söylemem gerekiyor. Berkay, bu arada evet, şimdi bu odanın aslında biraz daha minimalist bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. Tabii. Yani bu yatak şu an oturumda aslında yeterli. Tabii, ama tabii, sanırım açıldığı zaman, yani yatma pozisyonu bir modu varsa güzel olur. evet, o zaman Ya da daha yoksa güzel da olurdu. öyle bir yatak olmalı. Katılıyorum ancak tabii konsept bir ev geziyoruz. Bu çok üstüne durulmuş bir şey değildir büyük ihtimalle. Şimdi koridora biz birazcık üstüne döndük. Koridora döndüğümüzde ise burada bir vestiyer alanı görüyoruz. Evin aslında girişindeki vestiyer alanını buraya yapmışlar. Şöyle birazcık temizlik malzemeleri var ama göstereyim yine. Burada dikkatimi çeken şey ise panellenen alan, sanırım burası kolonmuş. Kolonun yanına yaparak güzel bir görüntü yakalamışlar. Berkay, Evet. bu arada buradaki panellenmiş kısımdaki dolap kapağı biraz daha geniş tutulduğu için içerideki temizlik malzemesi çok gözükmedi. Yani daha iyi olmuş açıkçası. Şimdi buradan çocuk odasına devam edelim. Çocuk odasına girdiğimizde karşımıza ranzalı bir yatak çıkıyor. Ranzalı diyorum ama alt kısmı tamamıyla oyun alanı olarak yapılmış. Hemen sağ tarafında ise 3 kapaklı bir dolap yerleştirilmiş. Hatta dolabın bir kapağı ise tahta olarak seçilmiş. Şöyle gösterebiliriz. Yani Mehmet, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama insan çocuk olup bu alanda oynayası geliyor. Yani hem minimalist anlamda güzel bir görüntüye sahip hem de buradaki yani raflar dahi kullanılmış. Güzel mobilyalar Yani açıkçası. minimalist yapı yani devam ediyor dediğin gibi. Aynı zamanda küçükken bu çadır kurup oynadığımız ortamlar olur ya. Ben ona benzettim. Burada Tabii. çadır kurmaya gerek yok. Şurası var direkt, Evet, değil mi? bir güvenli ortam var orada. Mobilya olarak güzel. Tabii ki bu konsept videosu, yani bir diğer odayı da gördüğümüzde karşılaştıracağız. Ancak renk tonları bence güzel. Şimdi yatak odasına geçmeden çamaşır odasını da göstereyim. Şöyle ışığını açayım. Burada da hem çamaşır hem kurutma makinenizi, evet, ışığı açamadım. Hem çamaşır hem kurutma makinenizi. Bu arada bayağı geniş seçilmiş Mehmet. Tam gidiyordun ama yani bir çamaşır odası olarak da güzel, iyi bir alan bırakılmış. Şimdi buradan ebeveyn yatak odasına geçelim. Girdiğimizde karşımızdaki duvar tamamıyla depolama alanı olarak. Yani odaya çok geçmek istemiyorum. Tuvalet banyosunu göstereceğim önce ama bu ilk videoda da bu dolap detayını görmüştük. Yani ilk Düşler Vadisi Riva'yı çektiğimizde de bu dolap detayını görmüştük. Bu evde de yapılmış. Bakalım diğer konsept evi de göreceğiz. Orada da bu şekilde dolap var mı? Ancak depolama olarak gayet yeterli. Hemen şöyle biraz daha gösterelim bence. Sanırım diğer videoda saymıştın 10 ya da 12 kapak olması lazım. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane kapak var. Aynı tutulmuş. Güzel hatırlıyorsun. Şimdi bu sürgülü kapıyla
tuvalet banyoya bakalım. Girdiğimizde hemen sağ tarafta asma bir lavabo görüyoruz. Üstünde de yine yuvarlak bir ayna yerleştirilmiş. Bu arada Mehmet minimalist bir yorum yapmıştın. Bunun aslında bir kanıtını da göstermek istiyorum. Bu alanlar da depolama alanı olarak kullanılmış. Şöyle açıp göstereyim. Hem alt dolaplarda hem de üst dolaplarda. Burada da bir bez kalmış. Temizlik malzemeleri evde bol bol bulunuyordu. Bazılarını saklamayı atlamışız açıkçası. Kusura bakmayın. Buradan da walk-in duşa bakalım. Şöyle açayım. Hatta bunun açılış şeklini de göstermeni istiyorum. Evet, tam olarak. Tam onu mu söyleyecektin? Benim çok hoşuma gitti. Tamamen açılıyor. Yani bu alana kadar geliyor. İçeriye girdiğimizde de yine yağmur ve el başlığını görüyoruz. Alanında yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burayı kapatayım. Sana engel olmasın. Buradan da yatak odasına bakalım. Evet. Yatak odasına girdiğimizde ise karşımıza direkt çift kişilik bir yatak çıkıyor. Hemen sol tarafta ise 5 kapaklı dolapları görüyoruz. Ancak Mehmet burayı da göstermek istiyorum. Burada hem yerden ısıtma sistemlerini hem klima sistemlerini tamamıyla kontrol edebileceğiniz sisteme de sahipsiniz. Her odada vardı. Bazen unutabiliyorum oda girişlerini ancak diğer göreceğimiz evde de her odada var. Onu şimdiden belirteyim. Dolaplara birazcık bakalım. Depolama alanı olarak biraz fazla yerleştirmişler. Gösterebiliriz. Yüksekliği de gayet iyi duruyor. Yine gayet yeterli değil. Bence de kesinlikle. Şimdi yine pencerenin oraya doğru geleyim. Doğal ışık diyorum. Kesinlikle doğal ışık anlamında detaylar güzel düşünülmüş. Şimdi diğer villayı görmeye gidelim. Bakalım orada neler yapmışlar. Diğer villada görüşürüz. Doğal konseptteki villadan tekrardan selamlar. Girdiğinizde bu sefer daha kısa bir yolla içeriye giriyorsunuz ve karşınızda ahşap eskitme yapılmış bir kapı sizleri karşılıyor. Normalde dinosaur görmeye alışırız ama biraz daha eskitme yapılmış bir kapı kullanılmış. Hemen yine ilk villadaki gibi sağ tarafından aşağı inerek salona ve mutfağa inebiliyorsunuz. Ve yine ilk villadaki gibi buradaki sürgülü kapıyla yatak odalarının bu giriş kısmı ile iletişimini kesebiliyorsunuz. Şimdi buranın ortak tuvalet banyosuna bakalım. Girdiğimizde hemen sağ tarafında doğal taştan yapılma bir lavabo görüyoruz asma şekilde. Üstünde ise altı ve üstü ışıklı gelen bir ilaç dolabı yapılmış. Şöyle iç kısmında gösterebiliriz. Bayağı geniş duruyor. Bu arada bu bataryaları da şöyle gösterelim. Gerçekten şık bataryalarda kullanılmış. Üstünde sıcak ve soğuk ayarları da yazıyor. Sanki eskitme bir demir gibi görünüyor. Evet. Genel olarak evin gördüğümüz bataryalar bu şekilde yapılmış. Şimdi bu kapıyı şöyle biraz daha açayım. Evet. Burada walk-in duşu göreceğiz. Ancak walk-in duş da değil aslında. Yani daha bir basamaklı gelen duşakabin diyebilirim. Yani taştan geliyor. Bakar mısın? Evet. Çünkü ben bir isim bulamadım. Evet. Bir seti var. Evet. Tam bir walk-in duş değil. Ancak duşakabin de değil. Yani taştan basamağı olan bir duş alanı görüyoruz. İlk villada burası tamamıyla walk-in duştu ve daha genişti. Burada biraz daha dar tutulmuş. İçeriye baktığımızda ise deminki bataryada gördüğümüz eskitmeleri burada da görüyoruz. Hem el başlıkları da güzel seçilmiş. Şöyle gösterebilirim. Biraz daha klasik seçilmiş. Hem de yağmur başlığı da yine aynı şekilde geliyor. Şimdi buradan genç odasına girelim. İçeriye girdiğimizde hemen sol tarafta yatak, karşımızda tamamen büyük bir masa, yanında ise açık dolabı görüyoruz. Diğerinde kapalı dolaptı. Önce dolaptan başlayalım Mehmet, hazır değinmişken. Burası tamamıyla açık bırakılmış. Bu yüzden biraz daha geniş kalmış hatta. Ancak tabii tüm kıyafetleri buraya yerleştirdiğiniz zaman daha kötü bir görüntü olabilir. Masaya geldiğimizde ise masa kesinlikle ilkinden daha iyi. Bayağı mobilya eleştirmeye başladık bu arada ama yani çok farklılık var. Ev tamamen aynı evde aslında neler olabileceğini göstermiş olduk bu videoda. Ne diyorsun Mehmet? Yani evet, kesinlikle. Aynı çünkü tüm metrekareler aynı evde. Yani oradaki daha doğrusu mobilyalar biraz daha minimalist. Ama bu evde detayları gördükçe biraz daha evini andırıyor bana. Doğru söylüyorsun ancak oranın aydınlık kısmı da biraz daha iyiydi. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Evde çok fazla pencere var ancak kullanılan renklerden dolayı biraz daha kısık renk, yani daha düşük renk kalmış. Masa kesinlikle ilk masadan çok daha iyi, tamamıyla geniş geliyor. Yatak da kesinlikle daha iyi çünkü geniş bir yatak kullanılmış. İlkinde biraz daha dar gelmişti bana. Ve hemen sağ tarafta da yine metal bir raf yapılarak dekoratif eşyalar yerleştirilmiş. Bu arada biraz daha geriye gidersen Mehmet, şu zemini göstermeni rica edeceğim. Zemin taştan
Odalara girdiğimizde parke olarak kalıyor. Salon ve buranın salon ve mutfak alanı da tamamen taştı. Şimdi devam edelim. Yine ilk evde bu kısımlar dolap şeklinde yapılmıştı. Şöyle gösterebiliriz. Bu sefer gözüküyor mu? Biraz daha gözüküyor. Evet. Bu kısımsa kolon olduğu için burayla birleştirip güzel görüntü elde etmişler diye söylemiştik. Hemen yine sol tarafımızda çamaşır odası bulunuyor. Genişlik birebir aynı. Burası da o yüzden birebir aynı kalmış. Burada ilk evde çok beğenmiştik burayı. Bakalım burada ne diyeceğiz. Girdiğimizde karşımızda bu sefer yüksekte kalan bir yatak yapılmış. Alt kısmı ranza gibi değil de dolap olarak kullanılmış. Hemen sağ tarafta ise ufak bir çocuk masası görüyoruz ve salıncak dahi yerleştirilmiş. Sanırım ben bu odayı daha çok sevdim Mehmet. Ben bilmiyorum aslında sen ne diyorsun? ilk evdeki odayı daha çok sevdim. Çünkü o biraz daha küçük yaştaki çocuklara daha uygun sanki. Doğru Hani biraz söylüyorsun. farklılık var gibi gözüküyor. Yani dolap farklı. Dolap yok burada. Mesela dolabı direkt yatağın altına koymuşlar. Ancak şu kısımsa biraz daha benim hoşuma giden kısım oldu. Yani şu görüntü hoşuma gitti. Ancak Fakat oyun alanı az. dediğin gibi ilk evdeki oyun alanı daha çoktu. Şimdi ebeveyn odasına devam ediyoruz. Yine devam ederken buradaki ilk odada yaptığımı yapacağım. Dolaplardan bahsedeceğim. Burada da aynı sayıda dolaplar kullanılmış. Tabi dolabın üstünü biraz daha böyle hasır kaplaması yapılarak şık görüntü elde etmişler. Dolap anlamında ilk evde de söylemiştim. Gerçekten depolama olarak güzel düşünmüşler. Ebeveyn banyosuna girdiğimizde bu sefer sol taraftaki duvar tamamıyla lavabo olarak kullanılmış. Aslında ilk gördüğümüz lavabo gibi yine doğal taş kullanılmış. Üste doğru da kare şeklinde bir ayna geliyor. Ve yine söylemiştik bu bataryalar gerçekten hoşumuza gitti. Berkay aslında buradaki eksikliği fark edebildin mi? Nedir? Tek lavabo var burada. Doğru söylüyorsun. Aslında lüks evlerde biz çift lavabo görmeye alışırız. Ancak burada tek lavabo kullanılmış. Duş da zaten biraz daha dar aslında şeye göre, yani ilk gördüğümüz duşa göre. Buranın da dezavantajı o olmuş olabilir. Burada yine depolama alanında ama ayrılmış. İlk banyoda da görmüştük. Ve güzel bir ahşap kullanılması da yine iyi bence. Evet. Şimdi buranın duşuna da bakalım Mehmet. Aslında demin gördüğümüz duşla aynen yine el ve yağmur başlıklarını görüyoruz. Yani bu duşlarda benim ilgimi çeken tek metal görüntü. Burada gösterebilir misin? Gider olmuş. Yani başka bir metal görüntü yok. Diğerleri eskitildiği için daha göze gelmiyor. Şimdi buradan yatak odasına dönelim. Döndüğümüzde karşımıza çift kişilik bir yatak çıkıyor. Daha çok ahşap görüntülerin kullanıldığı bir yatak odası olmuş. Yine karşımızda da 5 kapaklı bir dolap var. Şöyle geleyim ben de yine. Bakalım buradaki dolaplara da. Bu açıdan daha güzel gözüküyor. Ben depolama alanı olarak, yani bunu sık sık söylemiş olabilirim videoda, gerçekten beğendim. Çünkü sonuçta bir giyinme odası yok. Ancak giyinme odası olmadığında bile neler yapılabileceğini göstermişler. Hemen yatağın karşısında da yine Venedik sıva yapılan duvarın içine de bir televizyon yerleşmiş. Aslında büyük bir nişin içine televizyon yerleştirilmiş. Şimdi yine şöyle geçelim cama doğru. Bu videodan sonra birçok kişi şunu sorabilir. Yeni katılanlar, yeni izleyiciler. Mimar değilim. Sadece lüks satılık evleri gezen bir konseptimiz var. Bugün sadece 2 tane aynı konsept bir ev olunca aklımıza böyle bir fikir geldi. 2 evi karşılaştırmak istedik. Yani mimari olarak hatalar da yapabiliriz. Mimar değiliz çünkü. Satılık lüks evleri gezen bir kanalız. Evet, kanalımızdan da bahsetmişken kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Yeni bölümde görüşürüz.